Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoyu mahallemizde, o size bahsettiğimiz bir önceki videodaki atların yürüyüş yaptığı, insanların köpeklerini gezdirebildiği bu güzel uçsuz bucaksız Mera'dan videomuza giriş yapmış bulunuyorum. Bugünkü konumuz Almanya'da şehirde yaşamak mı yoksa köy hayatında yaşamak mı? Yani şehir merkezinde yaşamak mı yoksa şehirden uzakta yaşamak mı? Daha güzel, daha çekici, imkanları nasıl? Bunları konuşacağız, bunları tartışacağız. Eğer hazırsanız kendi aramızdanın 3. bölümü başlıyor. Sen de selam vermek ister misin arkadaşlarımıza? Merhaba arkadaşlar. Bugün dağ bayır yürüyoruz ya da hayırlısı. Evet, güneş de gözümüzü çıkarıyor ama gözlük almayı unutmuşuz. Neyse. Evet, bugünkü videomuzda az önce de söylediğim gibi şehir dışında yaşamak mı yoksa şehirde yaşamak mı? Bunu konuşacağız. Bir kere bizim seçimimizden de belli olduğu üzere biz şehirden uzak yaşamayı tercih ettik. Ama şehirden uzaktan kastımız da bu arada şehri arabayla 10 dakika, otobüsle yarım saat uzaklıkta yaşıyoruz. Yani Ümraniye'den Kadıköy'e gidesiye kadar ki bir mesafede yani. Siz hesap edin, o kadar uzaktayız. Hani o yüzden bizim için hiçbir zorluğu yok ulaşım açısından. Bir de küçük yerde olsa biz aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Bu arada biz konuşurken böyle ara ara mahallemizi de göstereceğiz size. Siz de gözlerinizle göreceksiniz imkanlarını. Marketinden, doktoruna, kafesinden, restoranına, yani ne ararsanız mahallemizde var. Dolayısıyla bizim şehire gitmemiz için tek sebep sadece Türk marketi oluyor açıkçası. Ve Çünkü arkadaşlarımız oluyor yani. evet, Başka bir de bir şey değil. arkadaşlarımızla görüşmek istediğimizde Ahın merkeze gidiyoruz. Şimdi biz neden şehirden uzak yaşamayı tercih ediyoruz? Çünkü en önemlisi bizim için evimizin rahat olması, evimizde huzurlu olmamız. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi Almanya yağmurlu, soğuk. Yani yılda en fazla şanslıysanız 1,5-2 ay. 1,5-2 ay gerçekten yaz yaşıyorsunuz burada. Bu sebepten dolayı biz istedik ki evimiz rahat olsun, güzel olsun, imkanları olsun, bahçeli olsun ki dışarı çıkamadığımız zamanlarda evimizde daha mutlu, daha huzurlu olalım. Daha ferah bir ortamımız olsun, çalışma odamız olsun ayrı, hobi odamız olsun vesaire. Yani bu imkanları düşünerek biz şehirden uzak bir yerde yaşamayı tercih ettik. Çünkü şehirde, yani şu anda ödediğimiz kiranın yarı fiyatına şehirde tabii ki oturabilirdik. Belki daha fazla para biriktirirdik ama dediğim bir gibi. apartman dairesi olurdu. Balkonsuz, eski Evet. bir bina. O yüzden biz köyde yaşamayı tercih ediyoruz. Ama ve şu an inekleri gördüm. Çok tatlılar. Birazdan size göstereceğim. şimdi aslında insanların kafasında şunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Almanya'daki köy hayatıyla Türkiye'deki köy hayatı aynı değil arkadaşlar. Ana Cero buzağlara bak. Hıy. Küçük küçük. Çok İşte tatlılar. bunlar da doğal çim biçme makineleri. Aynen. İşte burası bize böyle çok huzurlu geliyor ya. Biz böyle yürürken onları böyle görmek. Bir de şimdi zeytin yanımızda değil. Eğer olsaydı o onlara havlıyor, onlar ona mölüyor. Böyle bir iletişim şekilleri var. Çok tatlı oluyorlar gerçekten. Evet. Şimdi ne diyorduk? Öncelikle yani Türkiye'deki köy yerleşim düzeniyle Almanya'daki köy yerleşim düzeni Evet, bir çok değil. farklı. Şimdi burada insanlar şehir dışına evet köy diyorlar ama yani neye göre, kime göre burası bir köy? Şimdi ben eğer buna köy diyebiliyorsam o zaman Türkiye'dekiler yani köyün dışında bir yerleşim birimi olmuş oluyor. Çünkü burada evler modern. Her birinde güneş sistemi mevcut. Evet. Evler sürekli yenileniyor. Hepsi zaten sen biliyorsun Einfamilienhaus yani müstakil ev. Müstakil ev. Her birinin küçük birer bahçesi var. Yani evet burası bir köy statüsünde Türkiye'ye göre geçebilir ama burası bir köy değil. Yani sonuç olarak siz Türkiye'nin kaç tane köyünde günümüzde mesela
alışveriş merkezi var. Günümüzde Türkiye'de kaç tane köyde mesela zincir marketlerin şubeleri var? Evet, Sonuç çok olarak farklı. Bu kavramlar Almanya'da çok farklı. tabii Türkiye'deki bir yönden iyi, çünkü neden? Bölgesel marketlere destek amacıyla zincir marketleri çoğu köyün kabul etmemesi, evet, bölgesel kalkınmayı sağlıyor ama genele baktığımızda burada elimizin altında house arsımız da var, yani aile hekimimiz de var, fizyoterapistimiz de var, Her penimiz türlü de var, her türlü market var. Kozmetik ürünlerini alabileceğimiz, ev için alabileceğimiz yani Rossmann, DM gibi marketler var. Reve Onun var, dışında Penny bütün var. Reve var, Penny var. Onun dışında bütün kargo şirketleri var. Ayrıca yani dondurmacısı var, eczanesi var. Her şeyi var, inanın. Dediğimiz gibi yani mahallemizde eczanemizden dondurmacısına kadar, marketinden benzincisine kadar Evet. her şey var. Bu kadar artıları olduğu için, bizi de hiçbir şekilde zora sokmadığı için. Hı hı. Eğer arabanız varsa bu arada daha da Mükemmel bir özgürlük, özgürlük yani. sunuyor. O yüzden biz köyde yaşamayı tercih ediyoruz. Yani onların deyimiyle köy, ama bence yani burayı al, Arnavutköy'e koy İstanbul'da. Arnavutköy gibi bir yer yani sonuç olarak. Ya da İstanbul'da daha farklı, böyle hani şehirden uzak gibi, hani böyle fenomenlerin, ünlü insanların yaşadıkları yerler gibi bir yer yani. Hı hı. Türkiye'deki gibi bir hani ahıllarla dolu bir köy hayatı zannetmeyin buradaki köy hayatlarını. O sebepten dolayı bence çoluğu çocuğu olan insanlar özellikle bu şehir dışındaki, şehirden 15-20 kilometre dışındaki yerlerde özellikle çocuklarını çok rahat ve güvenilir bir şekilde büyütebilirler. Yani özellikle Türkiye'deki büyük bir şehirden geliyorsanız, mesela İzmir olur, İstanbul olur, Ankara olur, yani Kaostan uzaklaşmak ve istiyorsanız. kaostan uzaklaşmak istiyorlarsa ve özellikle beton yığınlarından kurtulmak istiyorlarsa, Evet, bizim gibi. o yüzden yani böyle doğanın içinde her türlü doğal güzelliğe karşı bir hayat sürmek bence daha mantıklı. Tabii ki de Evet. şimdi insanlar şey de zannedebilir. Hani şehirden uzaklaştıkça kiralar düşüyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tam tersi. Yani Tam tabii ki tersi ev yani. kaliteleri arttığı için tam tersi aslında. Tabii şimdi CEO'lar, hani nasıl diyeyim, bilim insanları, bunlar zaten Firma şehrin sahipleri. firma sahipleri, bunlar şehrin kaosundan kaçan insanlar. Evet. O sebepten dolayı zaten vergi bildirimi yaparken de kilometre başına paranı geri aldığın için, bir Hı de hı. zaten hani toplu taşıma olduğu için şehir dışında şehirdeymiş gibi yaşama imkanı var. Evet. Biz mesela İstanbul'dan gelmiş bir çift olarak Evet. gerçekten ilk geldiğimizde biz farklı bir yerde yaşıyoruz. Biz Hannover tarafında gene köyde yaşıyorduk. Ama buradan çok daha imkanı az olan bir yerde. Buna rağmen yani o kalabalıktan, o beton yığınından sonra bize ilaç gibi gelmişti. Merhaba, umarım seni rahatsız etmedik. Arkadaşlarımızı bilgilendirip gideceğiz. Aynen, şuraya bir oturacağız. Biraz konuşacağız arkadaşlarımızla, sonra gideceğiz, tamam mı? Teşekkürler. Sonra dedik ki acaba hani bu huzur bize yetti mi? Birazcık da büyük şehirde mi yaşasak dedik. Evet. Ondan sonra yani şehri de yaşadık. Almanya'da şehir hayatını da biliyoruz. Onu da tecrübe ettik. Kendimizi burada bulduk tekrardan. Yani gerçekten o kalabalık, gürültü, tamam vızır vızır insanlar. Yani bazen insanlar mesela geldiği zaman bizi ziyarete gelenler de çok şey buluyorlar. Hani sakin buluyorlar burayı. Hani hiç insan yok falan diyorlar. Ama mesela biz bu huzuru seviyoruz ya. İnsan görmek istiyorsan şehire git, yani 15 dakika 20 dakika mesafede şehire gidip de insan görebilirsin ama normal hayatında, yaşamın sırasında yani o kaosu biz aramıyoruz. Ben oksijen aldığımı hissediyorum. İliklerime kadar hissediyorum hem de. Evet. Yani biz çok huzurluyuz, çok seviyoruz burayı gerçekten. Bu arada geçen videomuzda da bahsetmiştik. Bu videonun açılışında da bahsettim. İnsanlar, atı olan insanlar buraya geliyor, yürüyüş yapıyorlar. Ata biniyorlar, geziyorlar falan diye. Şimdi gözümün ucuyla görüyorum. Yan taraftan da bir kız atıyla beraber geliyor. Birazdan size göstereceğim. Yani çok güzel bir şey ya. Böyle manzaralar görmek insanı çok mutlu ediyor gerçekten. Bence de çok mutlu ediyor. Yani
Baksana tertemiz bir hava, her taraf yemyeşil, gözünün alabildiğince yeşil yani. Evet. Ki sen zaten biliyorsun biz buradan şeye giderken Türkiye'ye Hı hı. hani özellikle Avusturya'dan çıkmaya başladıktan sonra step by step gitgide Yeşil. yeşil tonu azalıyor. Evet, yeşil tonu azalıyor, betonlaşma başlıyor. Ya biz yeşili, doğayı seviyoruz. Sevmeyen, hani ben doğada yapamam, işte İlla ben şehirde kalabalık istiyorum, evet şehirde yaşamak istiyorum, kalabalık istiyorum diyorsanız tabii ki de yani şehirde yaşayabilirsiniz. Ama bizim gibi buna yeterince doymuş ve artık huzur arıyorsanız, şehire de gitmek istediğinizde bu ulaşım sıkıntı değilse o zaman bizim seçtiğimiz hayatı seçebilirsiniz tabii ki. Ama mesela senin annenlere baz alalım. Senin annen İstanbul'da çok aktif ve sosyal bir insan. Keza baban da. Yani İstanbul'da o kadar aktif insanlar, sosyal çevreye sahip insanlar bile gelip burada mutluluğu ve huzuru buluyorlarsa demek ki bir tek biz böyle düşünmüyoruz. Ya tabii İstanbul'dan mesela arkadaşım gelmişti bizi ziyarete. O da mesela çok sessiz, sakin bulmuştu. O da İstanbul'u özlemişti. Yani kişiden kişiye değişiyor ya. Ama gerçekten yaşamayı, temelli kalmayı deneyimledikten sonra bu karara varırsınız. Doğru karar Evet. verirsiniz bence. Ama ben tekrardan söylüyorum, çoluğu çocuğu olan ailelere özellikle bu sözüm. Ya ben olsam şehrin 15-20 kilometre dışında bir köye gelir yerleşirdim. Ciddi anlamda yani. Ciddi anlamda. Şurada oynasın, koşsun, etsin. Hani asfalt yerine toprağa temas etmesi bence kat ve kat daha iyi. Evet. Ayakkabılarını çıkartsın, yürüsün. Hani bir sürü imkan var. Şimdi burası hayvanları görebilir, doğayı görebilir, bir sürü çiçek, bir sürü bitki görebilir. İstediği zaman güvenle sokakta oynayabilir. Hiç kimsenin korkusu olmaz. Evet. O sebepten dolayı bence köy hayatı Evet. ambeste yani. Ve yani herkes birbirini tanıyor. Küçük yer olunca hep öyledir zaten. Tabii ki de. Herkes birbirini tanıdığı için mesela okula giderken çocuklar mesela bir noktada buluşuyor. Sonra birlikte yürüyerek okula gidiyorlar ya da birlikte durağa gidiyorlar. Otobüse binip okula gidiyorlar. Hani dolayısıyla çocuklarda bir birlik, beraberlik daha çok oluyor burada. Aileler de birbirlerini tanıdıkları için birbirlerine emanet edebiliyorlar ya da dönüşümlü olarak çocukları okuldan arabayla alıyorlarsa dönüşümlü olarak arabayla alıyorlar. Yani bunlar güzel şeyler. Hele ki büyük şehirlerde yaşıyorsanız artık günümüz Türkiye'sinde böyle bir olanak pek fazla kalmadı. Hani Güven yok. güven yok. Çocuklar böyle doğal ortamda yaşasın, büyüsün, oynasın. Yani bu imkanlar azaldı Türkiye'de. O sebepten dolayı da Almanya'da köy hayatını tercih etmeniz sizin ve çocuklarınız için daha doğru bir karar olacaktır bize göre. Herhangi bir şehrin merkezini düşün. Örnek veriyorum Köln'ün merkezini düşün ya da Berlin'in merkezini düşün ya da Frankfurt'un, Münih'in, Stuttgart'ın merkezde ne var? Ya insanları çeken ne var? İnsan görmek. Hani Almanya ile ilgili genellikle yorumlar şu ya. Hiç insan yok sokakta. Ya da hiç sosyalleşmiyorlar. Ya da hiç sosyalleşmiyorlar. O yüzden herhalde en azından daha çok kafeler, insanlar daha çok oturuyor. O görüntü mutlu ediyor olabilir insanları. Toplu taşıma açısından böyle büyük küçük şehirlerde genellikle tren olmuyor mesela. Hı hı. Otobüs oluyor. Belki trenle ulaşımı çok tercih ediyorlardır. Belki çok fazla seyahat ettikleri için istiyorlardır. Ama onunla birlikte şeyler de geliyor, tehlikeler de geliyor. Tabii ki, tabii ki. Yani Evsizlere ayrı dert, evet, dilencilere evsizler ayrı gerçekten dert. dert. Küçük yerlerde tanıdık insanlarla en azından sağlığından, sıhhatinden, hani psikolojisinden emin olduğun insanlarla havuza gitmek var. Hı hı. Bir de tamamen bir kaosun içerisine gitmek var. Peki sence büyük şehire kıyasla Hı hı. buranın dezavantajları neler? İş konusuna değinebiliriz. Çünkü küçük bir çevre olduğu için bir şehirdeki kadar iş imkanı yok. İş imkanı olmadığı için belki de ondan dolayı tercih edilmiyor. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki yani sonuç olarak şehirde oturan ya da yan ilçelerde yaşayan insanlar da gelip bizim yaşadığımız yerde yaşıyor. Evet. Ya buradaki tek dezavantaj hani tamam aile bireylerinden birisinin işi varsa diğerinin yoksa onun iş bulma sürecinde birazcık sıkıntı yaşayabilir ya da evinin yakınlarında arkadaşlar iş bulamayabilir. Buranın tek sıkıntısı bu. Ama onun dışında değindiğimiz gibi güvenlik, sosyal etkinlikler, ne bileyim erişebilirlik her şey burada bence kat ve kat daha iyi. Evet. Mesela sen bunları daha çok takip ediyorsun benden. Mesela bizim oturduğumuz yerde de bir sürü festivaller oluyor.
bahar festivali oluyor, sonbahar festivali oluyor, kış festivali oluyor, yaz festivali oluyor, mütemadiyen festival oluyor. Sen daha önce bunlara katıldın. Hı hı. Peki bu festivaller nasıl? Sence katılmaya değer mi? Ne gibi kültürel çeşitlilikler var? Bize bunlardan bahset. Yani şöyle, büyük şehirde de tabii festivaller var ama buradakiler onun minimal versiyonu gibi ama çok daha Evet. samimi bir ortam. Hı hı. Şehirdekini neredeyse aratmıyor. Şehirde de yani herkes geldiği için, her türlü insan geldiği için daha karmaşık bir ortam oluyor ama sen yine orada kendin hani bir arkadaş grubuna gittiysen bir minimal ortamında eğleniyorsun. Ya şimdi burada da daha samimi, işte ne bileyim, mesela alışveriş yaptığın standlarla daha güzel iletişim kurabiliyorsun, daha güzel muhabbet edebiliyorsun. Yani şöyle, kısacası küçük şehirde alışveriş yaparken de festivaldeyken de daha samimi bir ortam Evet, oluşuyor. bir Daha aile kişisel ortamı. muhabbetler oluyor. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Buradaki kargo, DHL'de bizim çok işimiz oluyor. Çok fazla kargo gönderiyoruz, kargo geliyor falan. Artık yani o kadar samimi olduk ki yani normalde kimlik bakılıyor işte hani almak için kargoyu. Zaten gördüler mi hemen içeri gidip kargoyu getiriyorlar. Uzun süre gelmeyince sizi özledik, hani bayağıdır paketiniz gelmiyor, tatilde miydiniz, nerelerdeydiniz? Zeytine kadar soruyorlar. Evet, zeytine kadar soruyorlar. Hani çok tatlı. Hani nasıl mahallenin bakkalından alışveriş yaptığınız zaman Türkiye'de de ayrı bir muhabbetiniz olur. Hani size bazı konularda kıyak geçer falan. Yani bu durum burada da geçerli ama büyük şehirde insanın insana olan hitap şekli bile birazcık değişiyor, yani buradaki gibi olmuyor. Bir de özellikle arkadaşlar hani dilinizi kısa sürede hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorsanız o sebepten dolayı küçük yerleri de size öneriyorum. Evet. Çünkü neden? Çok çok önemli bir konuya değindin. Evet, küçük yerlerde arkadaşlar Türkler fazla yok. Türkler çok fazla olmadığı için doğal olarak siz mecburen Almanca ile içli dışlı olmak zorunda kalıyorsunuz. Mecburen. En basitinden dün yaşadığımız olayı anlatalım. Bir devlet kurumuna gittik. Hintli bir kız gelmiş. e, Bir işlem yaptırmak istiyor. Adam diyor ki bakın diyor Almanca olarak Alman devlet kurumunda çalışıyorum diyor. Bu sebepten dolayı ben size başka bir dilde hizmet veremem diyor. Hı hı. Kız ona İngilizce konuşuyor. Adam ona İngilizce aynı şeyi söylüyor. Ondan sonra adam diyor ki Almanca özür dilerim ben size hizmet veremem. Lütfen yanınızda Bir çevirmen bir getirin. çevirmen getirin diyor. Yani arkadaşlar böyle olduğu zaman işte bu bizim gurbetçi kardeşlerimizi bahsettiği ırkçılık olayı devreye giriyor. Çünkü en basitinden şunu söyleyeyim anlayacaksınız. Aynı şeyi biz kendi ülkemizde yapmadık. Ve ben 4 sene sonra ülkeme gittiğimde bir sürü Arapça tabela gördüm. Arapça benim dilim değil arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçedir. Arapça benim dilim değil. Bu sefer ne oluyor? Tabii ki de o insanlar otomatikman antisempati kazanmış oluyor. Evet. Ama tabii biz demagojiyi çok sevdiğimiz için hemen işte bak diğer herkes İngilizce konuşuyor. Neden Türkçe konuşmuyordu? İşte Türkleri neden dışlıyorlar da bilmem ne de falan filan konularından işi ırkçılığa getiriyorlar. Aslında ırkçılık var mı Almanya'da? Ben Almanya'da ırkçılık olduğunu zannetmiyorum. Onlar yine aynı konuya geleceğim ama onlar kime ırkçılık yapacağını çok iyi biliyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten yani sen şimdi kalkıp Berlin'de tren raylarının ortasında kalkıp namaz kılarsan tren hattını komple Alman tren ray hattını kapatırsan ki buradaki prosedürü sen biliyorsun tekrar bir trenin devreye girmesi için bu adamlar sana kızar. Bu adam sana da kızar, senin dinine de kızar, senin dinini takip eden diğer milletlere de kızar. Bence köy hayatında paylaşım her zaman kat ve kat daha yüksek. Mesela şimdi biz böyle konuşurken siz bir yandan bizim mahallemizi geziyorsunuz. Yani dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum ama insanların evlerinin önü, sokaklar, kaldırımlar tertemiz, hiçbir şey yok, düzen içerisinde. Şimdi mesela büyük şehirde Bu yok. biz şunları görüyoruz, tıpkı Türkiye'de de olduğu gibi. Duvarlarda karikatürler, duvarlarda grafitiler, ondan sonra yerlerde çöpler, izmaritler, ki Almanya gerçekten hakkını yemeyelim. İzmaritler için özellikle o kadar çok imkan sunuyor ki. Bir kere her çöp kutusunun kendi izmarit kutusu var. Onun dışında da izmaritler için ayrı kutular var. Çöp kutuları çok sık var şehirde özellikle.
çok sık var. Hani bu kadar imkan varken mesela belki de bir en fazla 50 metre, 100 metre elinizdeki çöpü taşıyacaksınız çöp kutusuna atmak için yani. Bu kadar imkan sunuluyorken yine de bunlara dikkat edilmemesi bizi gerçekten üzüyor. Yani mesela en acısını size söyleyeyim. Bunu çok yerde anlatıyoruz arkadaşlarımıza da. Köln'deki Dom Kilisesi'ni bilmeyeniniz yoktur. Onun en tepesine çıkılıyor kaç merdiven 522 yani. idi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı- 517 miydi? 522 miydi neydi? Yani oldukça fazla merdivenle en üste çıkıyorsunuz ve şehri kuş bakışı izliyorsunuz. Müthiş bir kilise. İçi ayrı güzel, tepesinden manzara ayrı güzel. Ya dünya harikası zaten. Dünya harikası. O kilisenin taşları özel. O kadar emek verilmiş ve yani yıllarca o muhteşem kilise yapılmış. Şimdi Türkler, Türk olduğunu nereden biliyoruz? Yazdığı Yazdığı yazıdan anlıyoruz. Çıkmış en tepesine, oraya seni seviyorum Ayşe yazmış. Kendisi kazıyarak o taşı. Anahtarla kazımış ya. Taşı bildiğin barbar herif anahtarla kazımış. Yani neden Öteki- ya? Neden? Yani var ya insan gerçekten utanıyor yani. Bunun kendi milletinin insanın yaptığını görünce utanıyor. Öteki Neden? gitmiş Ahmet'le Hamza buradaydı yazmış. Yani bu Tarihe kadar atmış. Ondan sonra Instagram'ını yazmış. Yok cep numarasını yazmış. ya, terbiyesizliğin Yani daniskası. bunları görünce çok üzülüyoruz ve diyoruz ki bunu biz görüyoruz, bunu Almanlar da görüyor ve bizim hakkımızda ön yargı sahibi oluyorlar. Adamların böylesine bir değerine, bu denli saygısızlık yapıldığı zaman yani adamlar bizim hakkımızda iyi düşünmüyor. Ya bunu kendi ülkende yapıyorsun ama bunu başka ülkedeki kültürel mirası neden yapıyorsun ki? Evet. Şimdi git bakalım mesela Sümela Manastırı'na. Orada da seni seviyorum Ayşeler var. Var yani bu bizim Türk milletinin fıtratında var. Çok üzgünüm arkadaşlar ama durum bu. Bu bizim Türk milletinin fıtratında var. Seni seviyorum Ayşe, Fatma, Hayriye yazmak. Peki sen bunu yazınca hiç düşünüyor musun? Acaba Ayşe o 500 basamağa çıkıp kaç kere senin yazdığını görüp de aşkı depreşti? Sen hiç bunu gördün mü ya? Yani saçmalık Hiç yani. bunu düşünüyor musun? Fotoğrafı Bu kadar büyük bir galiba vardı bu terbiyesizlik arada olmaz bende. yani. Fotoğrafı galiba vardı bende, onu da ekleyeceğim varsa. Ya böyle Siz bir de görün terbiyesizlik diye. olamaz ya. O sebepten dolayı biz burada Almanların Türkler hakkındaki düşüncelerini yıkmakta da çok zorlanıyoruz. Biraz konumuzun dışına çıktık ama geçen videoda da bahsettiğim gibi herkes üstüne düşeni yapar. Kendine reva gördüğü şekilde yaşarsa, köyde de olur bu, şehirde de olur. Saygı görür. Saygı gördükçe de mutlu, huzurlu bir yaşam sürer. Aynısını biz de yapmıyor muyuz? Biz bugün kalkıp da Almanlara ırkçılık diyorsak ırkçının Allah'ı biziz de. Çünkü neden? Aslında baktığın zaman biz ırkçılık yapmıyoruz olarak kabul ediliyorsak Almanların da bize ırkçılık yapmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Hı hı. Hangi Alman gelip sana sen Türksün, sen böylesin, sen şöylesin dedi? Yok demedi. Hiçbirisi. İtalyanlarla da aynı ortama girdik. Hangi birisi dedi? Bize karşı ön yargıları var mı? Var. Evet ama Öyle dan diye de söylemiyorlar. Şöyle biz anlıyoruz bize karşı ön yargıları olduğunu. Bizi mesela tanıyorlar, seviyorlar bizimle konuşunca. Sonra O özür zaman diliyorlar. o zaman kendiliklerinden diyorlar ki keşke bütün Türkler sizin gibi olsa. Biz bilmiyorduk Türklerin bu böyle bakış bize açılarına böyle sahip anlatılmadı, olduklarını. biz böyle görmedik diyorlar. Yani arkadaşlar burada kendi milletimizi rezil de eden, vezir de eden yine ne yazık ki sizler bizleriz yani. Bu kadar Evet. basit. Yöneticiler değişir, biri gelir biri gider ama baktığın zaman geride kalan kısım önemli. O yüzden biz halk olarak kendimiz bunu yapıyoruz ya. Evet, Biz kendimize en büyük zararı veren yine biziz yani. evet. Yani toparlayacak olursam arkadaşlarım, büyük şehirde bu bahsettiklerimi görmek de beni mutsuz ediyor. Ya ben ülke Sinirlendiriyor. değiştirmiş gibi hissetmiyorum. Yani o sebepten dolayı hem dil açısından hem huzur, rahatlık, Temiz bir çevre. temiz bir çevrede yaşamak açısından biz köy hayatını Almanya'da tercih ediyoruz. Lütfen Almanya'da yaşayan, bizimle aynı düşünen ya da bizim aksimizi düşünen arkadaşlarımız yorumlara yazsın. Onlar için neden köy hayatı ya da onlar için neden şehir hayatı bizimle paylaşsınlar. Böylece biz de hani konuştuklarımızda, düşündüklerimizde haklı mıyız, değil miyiz? Ya da farklı düşünen arkadaşlarımız neden farklı düşünüyor? Bunları görmüş oluruz. Çok mutlu oluruz bizimle paylaşırsanız. Ben burada yaşayan arkadaşlarımızdan şehirde yaşıyorlarsa neden şehri tercih ediyorlar? Bizim düşündüğümüz sebeplerden dolayı mı merak ediyorum. O yüzden
bizimle paylaşmalarını Ya rica bir ediyorum. insan aslında keşif yapması gerekiyor çıkmadan önce. Yani bir yere taşınmadan önce keşif yapması Tabii ki gerekiyor. hayatı da denemesi Biz lazım. buraya geldik, seninle birlikte keşif yaptık. Her şeye ulaşabilirliğine baktık. İmkanlarına baktık, yan taraflara baktık, avukatına kadar her şeyini araştırdık. Her şey elimizin altında vardı. O sebepten dolayı biz burayı seçtik. Hı hı. Yani bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda elinizin altında internet var. Tıpkı bu videoyu izlediğiniz gibi taşınmayı hedeflediğiniz yerlerin çevresinde gayet de araştırabilirsiniz. Örnek veriyorum, posta kodunu girersiniz Google Maps'e. Ondan sonra şehir görünümüne geçersiniz. Yol sokaklarda yürürken bakarsınız nasıl bir çevre olduğuna. Bu arada bazı köylerin YouTube'da bayağı yürüyüş videoları var. Evet. Yani insanlar bütün o mahalleyi gezerken video çekmiş, YouTube'da paylaşmış. Öyle videolar da bulabilirsiniz. Mesela biz Almanya'ya göç etmeden önce geleceğimiz yer belliydi. Orayı YouTube'dan izlemiştik, vardı yani. Evet. O zaman bir güzeldi. fikriniz oluyor, güzel oluyor. Bence gördüğüm kadarıyla şehir dışındaki evlerin yenilenmesi, şehir içindeki evlerin yenilenmesinden çok daha sık tekrarlanıyor. Hı hı. Bu sebepten dolayı şehir dışındaki evleri ben şehir içindeki evlerden kat ve kat daha kaliteli buluyorum. Hı hı. Hani bahçeyle uğraşması var, bize keyif veriyor. Kendi domatesimizi yetiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu saksıda yapıyoruz ama bunu yine de yapabiliyoruz yani. Kendi salatalığımızı, biberimizi. Yani böyle bir şey hiçbir türlü hevesimiz yokken size bir önceki videoda bahsetmiştim ya, hani hobilerim oldu. Evet, yani benim hobilerim oldu burada. Ben çok mutluyum. O sebepten dolayı bunu içimden gelerek yapıyorum ve toprağa temas ettiğin zaman, toprakla ilgilendiğin zaman toprağın ve doğanın sana neler verebildiğine bizzat şahit oldum. Evet. Bunu Türkiye'de deneyimlememiş, yarı deneyimlemiş diyelim bir insan olarak. Türkiye'ye gelirken bu sene 2 kiloya yakın ben serpiştirmiştim. Hı hı. Döndüğümüzde bahçemizin halini sen gördün. Yepyeni çiçekler çıkmış arkadaşlar. Tamam, bunların çoğu hani yabani otlar olsa da sonuç olarak o yapmış olduğunuz hareketin bir karşılığını görüyorsunuz ya. Hani müthiş bir şekilde mutlu oluyorsunuz ya da sadece ben oluyorum, sizi tenzih ediyorum. Yani çok çok farklı duygular yaşatıyor insanı. Bu duyguları Almanya bize yaşattığı için Ben bu Almanya'yı açıdan bile seviyoruz. ben bu açıdan bile seviyorum yani. Evet. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda Almanya'da ev bulma ve taşınma sürecinden bahsedeceğiz sizler için. Eğer içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve bizi takipte kalmayı lütfen unutmayın. Her zaman mutlu oluyoruz sorularınıza cevap vermekten. Tekrardan teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.